Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne haber Uğur? İyi abi. Bereketli olsun. Kolay gelsin. Uğur Rabbim uğurlar olsun Uğur Rabbim. Haydi Aliş. Dur. Gel hatta. Dur, Nasıl bir atacağız? saat- Bir saat şey yapacağım. Abi daha sepak Damat, hareketleri damat. var ya. Topuzlara- Spor mu yapacağız daha? Ali Memur. Selam aleyküm selam hay Ali. Bak Vallahi canı sağ ol. damat Ferit daha yeni gidiyor. Geldi mi abi? He. Geldi. He? Denizden değil denize gidecek daha. Erken daha ya saat kaç? Biz de dedik erken. Dedi olsun biraz erken. Selamünaleyküm. Spor yaparım. Daha erken abi saati var ya. Damat Ferit hiç acelesi yok. Ne meğersem yanındaki tayfalara güveniyor bugün. Tabi bak şimdi işi bitecek hemen. Ali abi, Araları Ali atıp abi, geri karışma. gelecek. Yo ben karışmam ya. Haklıdır Sekiz ne yaparsa saat haklıdır kalkayım. Ali abi işini biliyor. Abi Aliş'in işine karışmayın abi. Hey Ali. Karışmıyoruz abi. Karışırsan fırça oluyor. Allah'ını seveyim. Vay 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 Hadi vay gel, vay. gel, gel, Hadi gel, gel, gel. hadi bak. Adamın sarhoşlarla işi yokmuş ya. Bence Abi biz büyük balığın peşindeyiz abi. Hava da bozuk arkadaşlar ya. Baya bir ara verdik. Hastalık, hava bozukluğu derken baya bir ara verdik. Ufak motorlarda işleri böyle akşam atıyorlar. Sabahleyin de topluyorlar ağları. Bizimki de akşam atmış. Sabah gidip toplayacağız işte de. Geç kaldık bayağı. Balıkları ağdan çıkartmak ustalık ister arkadaşlar. Şekerli. İşte buna aşk derler, aşk derler, Oktay! aşk Gel derler. çay iç. Kıymetini bilemeyenler, acı derler, dert derler. İşte buna. La Ali! Ha? Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah dersin. Hey Oktay. De. Çay. Vallahi. Akşam attığın zaman sabah saat 5.30-6 gibi şafakla beraber gidip toplamanız lazım. Yengeç de oluyor arkadaşlar. Yengeç bu ağın düşmanı. Ne kadar çok yengeç olursa ağınız o kadar hızlıca eskiyor, yırtılıyor, parçalıyor çünkü ağları parçalıyor. Saat 9 olmuş. Biz 4 saat geç kaldık. Daha doğrusu benim buraya gelmemin sebebi de geç kalmalarından dolayı. Ben bu ara bayağı bir boşluk verdim arkadaşlar ya. 1,5-2 ay oldu. Hemen video da atamıyoruz. Dediğim gibi işte. Bugün geç kalması en azından benim video çekmeme sebep oldu. Ama ağın içi yengeçlerle dolmuştur. Çünkü güneş çıktıkça yengeç azıtıyor arkadaşlar. Yengeç güneşi sever. Bir an önce gidip bu ağı toplamamız lazım. Size de bir değişiklik olsun bakalım. Bu postacılar nasıl iş yapıyor onu da görün ya. Hep gırgırcılık olmaz. Hadi iyi seyirler bakalım size. Şöyle ufak tekneyi de bir tanıtayım size. Bakın arkadaşlar. Bu tekneyi buradan kullanıyoruz. Bu dümen, bu vites kolu. İleri verdim mi ileri gider, düz mantık. Geri verdim mi geri gider. Bu da gaz kolu arkadaşlar. Yol verirsin buna. Üç parça. Ağımızı taşların üstüne atmışlar. Taş balığına gidiyoruz bugün. Beyaz balık yakalayacağız. Sargoz, karakulak, temiz balık yakalayacağız yani. Oltacılar da taşlara dizilmiş. Su çamurlu olduğu zaman beyaz balık yakalama şansın daha da çoğalıyor. Ağları görünüyor çünkü suyun dibi bulanık olduğu için böyle havalarda yani fırtına arkası yaptığınız balıkçılıklarda avlanma şansınız daha yüksek oluyor. Batı tarafında iki şamandırayı bulduk.
Ama buradan toplamayacağız. Çünkü Poyraz estiği için burası biraz sıkıntı yaratır bize. Sürekli bizi ağın üstüne atar. Diğer tarafına gideceğiz. Diğer taraftan rahat bir şekilde toplayacağız daha. Yani kameradan fazla belli olmuyor ama biraz Poyraz var arkadaşlar. Zaten sahildeyiz. Bizi fazla etkilemez ama ağ çekerken insanı yorar. Ver ver. Attır kıçını, attır kıçını. Ya orada ne tutuyorsun? Nerede takılıyorsun? İki paketi ayrı alacağım. İşte güneş çıktıkça yengeçler doluşuyor arkadaşlar. Daha önce bunlardan yediniz mi hiç ya? Yiyen varsa yazın bakayım aşağıya. Normalde insanlara yengeç deyince böyle bir tiskitli falan geliyor. Tadından haberi yok tabii ki. Zaten faydalarını saymakla bitmez. Bakalım. Bizim arkadaşın kısmetinde ne varmış göreceğiz bugün. Hadi yallah dedi ayı. Dindi. Çıkar diye attım buraya. Bir tane çupra geliyor. Sargoz mu? Sargoz. Paketten çıkar aşağıya çekelim. Yemişler. Şu denizin dibinde bazen yüzerken denk gelirsiniz. Ayağınıza falan denk gelir. Şöyle küçük küçük midyeler var ya. Bunlar o kadar da masum değil aslında. Denizde ağı bıraktığınız zaman biraz geç kalın. İçindeki balıkların hepsini yiyorlar onlar. Pirana gibi inanılmaz. 3 saat, 4 saat geç kalın, 4 saatte komple bir balığı yok ediyorlar. Yani bir tanesi iki tanesi değil ama. Bildiğin karınca gibi ya. Hepsi bir tane balığın üzerinden toplanıyor. 5 saatte yok ediyorlar. Sadece kemiği kalıyor.
bak ya. Selin getirdiği pislikler hala denizin dibinde duruyorlar. Bunlar hep Selin pislikleri arkadaşlar. Çer, çöp, ot, dal, ağaç kökü. Ne ararsan var. Allah Allah. Kanka zaten sahiller temizlensin diye attın değil mi sen? Bu ne oğlum? istemiyor. Abi denizde hiçbir işi niyetsiz yapmayacaksın. Çok üzücü arkadaşlar. Yani şu anki durum gerçekten çok kötü. Şu dallar falan temizlenmez yani. Bunlar ancak kurumasını bekleyeceksin. Tamamıyla ağı temizleyemezsin yani bunlardan. Ha yine çalışmaya devam eder. Her gün biraz. Bu ne abi, ağaç geldi ya. Dut ağacı geldi lan. Bırak. Yavaş, dikkat et. Çok tehlikeli arkadaşlar. Bunun çivi gibi iğnesi var. Yani ağır karıştırmış da burada, iğnesi burada bir yerde. Sıkıntı yaratan iğnesi değil. İğnesi elinizi biraz şöyle bir çizse bile değişik bir zehri var bunun. Anında uyuşturuyor, felç ediyor adam yani. Hastaneye gidip müdahale edilmezse sıkıntı yaratır. Durumlar kötü arkadaşlar. Gerçekten çok kötü. Zaten 3-5 gün önce Mersin'de sel oldu biliyorsunuz. Her tarafı çer çöp. Ağaç, dal, kütük ne varsa hep sahillere vurdu. Zeminler daha temizlenmemiş. Yengeçler de cabas. Baksanıza ya, çift geliyor ya. Of. Ağaç geldi arkadaşlar ağın içinde. Ağaç. Durumlar çok kötü. Durumlar vahim. Bu ne oğlum ya? Karaya vurur bu yavaş yavaş akıntıda. Yengeç krallığı. Bereketin yüzünden. Bereketiyle geldi oğlum adam işte. Dua ediyorsun. Bu kadar lazım dedi. Dua ediyorsun yengeç. Allah 15-20 tane yeterdi. Beşer dayı. diyor ya iste olmasa da Allah verir.
işte bu durum çok sıkıntılı arkadaşlar. Sabah da biraz bahsettim, yengeç ağın içine yengeç vurduğu zaman her yengeç kendi önünü böyle kesiyor kıskaçlarıyla. Ağı parçalıyor yani. Sıkıntılı. Yazık gerçekten ya. Herkes bana değil bütün mahalleye yeter bu. Ahmet abi ara çabuk gelsin. Baksana lan teyze oğlu. Abo abo. Üzüm salkımı gibi geliyor. Bak bak bak. Kim bu? Tarih buraya geçiyor. Tam yuvasını mı abi? Toplantı mı yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Kes artık taş geldi kes. Bakalım taşın üstünde bile oturmuştur bir tanesi. Bitti arkadaşlar. Kepezlik yerden mi diyorsun? 10 paket daha 30 paket oldu. Şuraya bakın ya. Kepezlik yerden mi Aa diyorsun? sadece güvertede bu kadar görünüyor abi. Şuraya bakın nasıl oldu. İçi yengeç dolu. Baksana sen ya. Biz ufaktan limana gidelim en iyisi. Balıkçının derdi bitmiyor arkadaşlar. Şimdi bu ağlarda balık vurduğu zaman tuttuğun gibi çıkmıyor bu balık. Şimdi bakın balıkçıların çektiği çileye bakın şimdi. Bak. Şimdi düşünün bu balık böyle karman çorban olmuş yani. Bu balığı nasıl çıkaracaksın bu yengeci? İzleyin abi. Verilen emeği izleyin, verilen emeği. Bu arada aranızda yengeç yiyen var mı yok mu? Ahmet abinin kirli senin. Tadını bilen yazsın. Nerede kahve? Ben verdim kahveyi karşıya. Ahmet abininki. Hepsini verdim. Burada ortam böyle arkadaşlar. İşte postacılar ne hepsi böyle sıralanmış. Herkes seçiyor. Biz biraz geç kaldık. Biraz fazla yengeç aldık. Hatta biraz haddinden fazla aldık yengeci. Ama olsun. Bu da para sonuçta. Görebileceğiniz en tehlikeli balık. Aynen öyle. Şuna iyi bakın. Vatoz değil ha. Dokusuna bakın. Elleyemiyorum. Bakın nasıl yumuşacık. Bak. Kemik yok. Sırf et parçası, ciğer parçası gibi düşünün. Düşünün bak. Kaç volt elektrik? Elektrik salıyorsa. Bu balığın ismini bilen yazsın arkadaşlar.